Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yarım paket kadar yaş maya kullanıyorum. Dilerseniz bir paket instant maya kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık su ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra ilk etapta spatula yardımı ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Un azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Hamur toparlamaya başladım. Bu aşamadan önce 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağını hamurun üzerine döktüm. Hamuru iyice yoğurup toparlıyorum. Üzerini kapatıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru yarım saat kadar dinlendirip mayalandırdıktan sonra havasını alıyorum. Hamur toparladıktan sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra hızlı bir şekilde merdane yardımıyla açmaya başladım. Merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezelerimin hepsini açtıktan sonra bir tane servis tabağı alıyorum. Hamurlarımı tek tek yağlıyorum. 125 gram kadar tereyağını erittim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Hamurların üzerine yağdan bol bol sürüyorum.
Hamurları yağladıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. En az yarım saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Hamur dinlenirken bu arada ben de iç harcını hazırlamaya başlıyorum. 250 gram kadar kıyma, 2 adet küçük küçük doğranmış orta boy soğan, göz kararı olacak şekilde tuz, pul biber ve karabiber ekliyorum. Malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra masayı güzelce yağladım. İlk hamuru yaklaşık bir 40 santim kadar açıyorum. Hamuru açtıktan sonra 2 tane bezeyi de yine üzerine açıyorum ama daha küçük bir şekilde. Tam da bu aşamada kamera kapandığı için o aşamayı gösteremedim. Hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum. Bu şekilde 2 tane daha sade hazırlayın. Daha sonra üzerine kıyma ekliyoruz. Tekrardan 3 taneyi yağlı olarak hazırlayıp tekrardan kıyma koyuyorum. Yani 3 katta bir kıyma yerleştiriyorum. Diğer aralarını da sıvı yağ ile bol bol yağlıyorum. Dediğim gibi bir ara kamera kapandığı için o aşamaları çekemedim. Çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlanıyor. Aynı zamanda çok lezzetli oluyor. Bu şekilde hazırladım. Bir bıçak yardımı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra tersini çevirip tepsiye alıyorum. Ben tersini çevirdim. Bu şekilde daha güzel pişiyor üzeri. Elimi biraz yağladıktan sonra yavaş yavaş büyütüyorum. Çok aman aman büyütmenize gerek yok. Daha sonra yaklaşık bir 15-20 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. ...20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar sütü 1 tane yumurta sarısına karıştırıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Böreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Üzeri pul pul çok lezzetli oluyor. Kat kat tel tel ayrılıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.